Yılan derler, dilim kesik, gözlerimi içime kırparım. Oğlum Sabahattin'den yılan mı olur lan? Ama olan bu. Bir ottan farkın ne mesela? Ateş içerim isterseniz. Astral seyahatte nerelere gittin? Araştırdım, astral seyahati öğrendim. Sonra da oradan tamamen spiritüalizme geçtim. Nasıl uyuyorsun? Yani kış uykusuna yatıyorum. Cin gördün mü? Onları şey yapamam. Varoluş amacın nedir? Neye hizmet ediyorsun? Niçin dünyadasın? Kendi açımdan bakacak olsam ahiretin olmasını isterim bu arada. Çünkü neden? İyi bir şekilde yaşayıp sonsuz bir hayattan bahsediyoruz. Bitmeyecek bir hayat. Öyle bir yerde kim istemez? Yer altında kalmaya devam edin. Sırlı Sepet'in sunduğu bu özel videoda keyifli seyirler dileriz. Evet. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Uzun bir aradan sonra farklı bir tarz ile karşı karşıyayız. İsmi Utkan. Başka bir ismin var mı? Yılan derler, dilim kesik, gözlerimi içime kırparım. Onun haricinde Sabahattin adım var eğer ki şeyse, gerçek adımdan bahsediyorsanız. Rahmetli dedemden kalma bir isim. Oğlum Sabahattin'den yılan mı olur lan? Oluyormuş demek ki, şu hayatta hiçbir şey imkansız demeyeceksin. Utkan, ben sana öyle sesleneyim. Şimdi dilim kesik dedin, işte gözlerini kırptın falan. O neyin nesi? Spiritüalizmde bizim hayvanlarımız vardır. K. Evet, içimizdeki yani auramızın en benzer akışta aktığı hayvan diyelim buna. Ve benimkisi de yılan. Bu yüzden yılanlara benzer özelliklere sahibim. Gerek gözümü içeriye doğru kırpmak olsun, gerek çatal dil olsun. Bu arada normal insanlar da şey yapmasın. Yani evet, içimde bir yılan var. Ama işime gelince normalde olabiliyorum. Ne kadar uğraşmışsın, dilini ayarlamışsın, gözlerini kısmayı öğrenmişsin. O gözleri kısmanın bir yöntemi vardır herhalde. Kaslarını falan mı geliştirdin, ne yaptın? Biz buna biyokinezi diyoruz. Zaten tıpçılarda mutlaka vardır, anatomi bilen kişiler bayağı bir vardır. Kendi biyolojini kontrol etme, kendi biyolojini değiştirme yeteneğidir bu. Sen yılan olmak istedin ve yılan oldun. Yılan olmak istemedim, zaten yılandım. Auram zaten yılandı. Yani şöyle düşünün, içinizdeki enerji doğduğunuzda bedeninize toplanıyor. Ve o mutlaka bir tane hayvana benziyor, akışı. Her insanda var bu K hayvanı, ark hayvan, Peki spiritüel tek hayvan. hayvanın yılan mı? Hı. Evet, biz şimdi bodozlama mevzuya girdik. Aynen, birazcık Aynen, öyle oldu. güzel oldu aslında. Kısadan ise senin yılan olduğunu anlamış olduk. Tamam. İnandım tamam. Anlamadım da gerçi, anlamış gibi davranıyorum. Şimdi Utkan, nesin, ne değilsin, onları öğrenmek istiyorum. Ancak öncesinde şunu söylemem gerekiyor. Biliyorsun ki Yeraltı kanalı biraz problemli bir kanal. Yani kanala çıktıktan sonra kariyerinde iyi yanda değişmeler de olabilir, kötü yanda değişme de olabilir. Bunu bilmeni isterim. Bu yüzden programa çıktıktan sonra ben programın kaldırılmasını istiyorum, yayınlanmasını istemiyorum, kaldırılsın gibi ifadelerin geçersiz olduğunu bildirmek isterim. Ki bununla alakalı senden de bir kağıt imzası aldık. Bildirmek istediğim şey buydu. Sıkıntılı konular konuşacağız belki. Anlattıkların dikkat çekecek ama neticesinde akla yatıyor mu yatmıyor mu biraz bunu düşünelim. Seninle asla bir şekilde böyle kişisel bir münasebetim yok. Yani neye inandığına beni ilgilendirmez. Biz o kısımla ilgilenmiyoruz. Biz yayıncı kuruluşuz, öyle düşün. Ama sana program gereğince bazen böyle arada bir sert davranabilirim. Bu aramızda herhangi bir şey olduğu anlamına gelmesin. İzleyicimiz de bunu bilmiş olsun. K hayvanı yılan olan Utkan ile birlikteyiz. Spiritüalist olduğunu iddia ediyorsun. Nedir spiritüalizm o zaman? Söyle bakalım. Spiritüalizm demek aslında çok geniş bir kapsam. Yani teizm demek gibi bir şey. Benim içinde bulunduğum kısım non-teistik spiritüalizm olarak geçiyor. Yani tanrısız spiritüalizm, yaratıcısız spiritüalizm. Çünkü tanrı dediğimiz şeyler aslında tamamen insan enerjisiyle var olmuş şeyler bize göre. Yani bir tanrı inanıldığı sürece varlığını sürdürebiliyor. Bu yüzden her dindeki insanın duaları belli bir oranda gerçek oluyor. Sadece adadığımız vasıflarla ettiğimiz duaları, yani harcadığımız enerjinin bize geri sekişidir. Dualarımızın bize yansıyışı. Bu yüzden Müslümanın da duası gerçek olur, Hristiyanın da, Pagan'ın da, Budist'in de. Ama bizde direktmen enerjimizi herhangi bir dışarıya vurmak yerine direkt kendimiz enerjimizi sahipleniyoruz. Yaratıcısız bir inanıştan söz ediyorsun. Bunun notunu aldım. Buna ilişkin sorularım gelecek birazdan. Heyecanla bekliyorum.
Peki neden varsın bu dünyada Utkan? Yani yaratıcı yok. Herhangi bir kural da yok anladığım kadarıyla. Var aslında, Ama bu kuralları kim koydu? karma dediğimiz bir şey. Hı. Bu arada seninle ben sadece böyle genel geçer bir sohbet etmek yerine bir de seni böyle bilgisine güvendiğim bir dostumla karşı karşıya getirmek isterim. Çünkü Çok biliyorsun isterim. ki benim öyle bir ilmi noktada bilgim yok. Yani kendi kendine yaşayan, hatta çok şey yanlış yapan bir insanım ama en azından tanıdığım insanların böyle karşına geçip seninle bu noktada münazara yapmasını isterim, yeğlerim, söylemiş olayım. Ben de çok isterim yani zaten benim İslam'la alakalı bir bilgim yok. Ben liseye geçtiğimden beri sadece okulun din derslerini biliyorum. O zamandan beri ben spiritüalistim çünkü. Bunun için farklı dinleri öğrenmek, farklı yaşantılar öğrenmek. Tamam o dine inanmayabilirsin ama her dinde yine sana hayatına katkı sağlayacak bir şey mutlaka vardır. Tabii. Çünkü sonuçta iyilik güzelliği öğütler her din bir yerde. Evet. Yaratıcı yok dedim. Bir tanrıya ihtiyaç duymadığından bahsettin. Peki varoluş amacın nedir? Neye hizmet ediyorsun? Niçin dünyadasın? Varoluş olarak niye bir amaca ihtiyacımız var? Bence olmalı. Yeterli zamanda imkansız diye bir şey yoktur. Bunu Big Bang de gösteriyor, evrim de gösteriyor. Yeterli zaman olduğu sürece her şey olabilir. Yeterli zamandan kasıt nedir peki? İnsanların zekileşmesi gibi. Bir zaman sınırını ortadan kaldırdığında mutlaka beynimiz bir yerde çalışmaya ve farklı bir şekilde zekileşmeye başlıyor. Yani bu aynı şey gibi. Bir maymun dönüp ben niye bir balıktan daha zekiyim, ben seçilmiş kişiyim demiyordur herhalde. Yeterli zamandan kastım evrim noktası. İnsanlar nasıl zamanla daha uzunmuş? Atıyorum ki kulaklarımızı niye arkaya döndürebiliriz biliyor musunuz? Şu kulak oynatma hareketi. Bunun sebebi eski atalarımız daha vahşi olduğu için, amigdalaları daha büyük olduğu için, arkadan gelen sesleri anlamak için aynı kediler gibi kulaklarımızı arkaya döndürmemiz için. Bu da işte onun Persian bir özelliği. Oynuyor, kulaklar oynuyor, ağır burun her tarafın oynuyor. Konuşacağız. Neden dünyada olduğunu düşünüyorsun o halde? Yani neye hizmet ediyoruz? Biz niye varız? Biz bir şeye hizmet etmiyoruz, biz bir şey için yokuz. Biz sadece bu dünyaya geldik, bu dünyada bir seyirciyiz ve gideceğiz. Bu biraz Z kuşağı kafası ya. Ama olan bu. Bunu en iyi şöyle söyleyebilirim. Bu hayatta bir anlam aramak tamamen kendine değer vermektir, kendini yüceltmektir. İnsanoğlu bu kadar değerli bir şey değil, bu kadar yüce bir şey değil. Diğer canlılar gibi biz de bu dünyaya geldik, zamanımızı geçiriyoruz. Bir ottan farkın ne mesela? Bir ottan bir farkım yok, kimsenin yok. Hayır canım, olur mu öyle şey? Otun yapamadıklarını biz yapabiliyoruz mesela. Evet ama baktığın zaman ot da bir gün gidiyor ve ot gittiği zaman kimse o otu hatırlamıyor. İnsan da aynı şekilde olacak belli bir yerden sonra. Sözün özü, varoluşunun bir amacı olmadığını, herhangi bir otla aynı değere sahip olduğunu düşünüyorsun. Saygı Olduğumu duyuyoruz. düşünmüyorum. Herkesin olduğunu düşünüyorum. Ben böyle düşünmüyorum. Sadece ben kendimin bir değil. ottan farklıyım. Benim gözümde herkes aynı. Benim tek farkım buradaki diğer izleyenlerden ya da sizden. Ben kendimi buldum, kendimi tanıdım. Utkan, bu arada ne iş yapıyorsun? Seni tanıyayım biraz dostum. Ben oyuncuyum. Aktörlük yapıyorum. Belli canım. Her tarafına ayrı oynuyor. Teşekkür ederim. Daha çok Türkiye'deki dizi film sektörü sayesinde kliplerde oynuyorum. Dizi filmlerde oynamayı çok isterim ama işte tipolojiden ötürü fazla uymuyoruz. Bakalım. Onun haricinde şarkı yazarlığı yapıyorum. Ghostwriter'lık yaptığım zamanlar oldu. DJ'likle ilgileniyorum. Tüm Genel olarak tuşlara ben bastın. buyum. En Evet. sonunda yer altına gelip Evet. ünlü olurum belki diye. Yok, eğlence sektörünün her yerinde söyleyeceğim. varım. Dostum, ciddi sorayım bu soruyu. Bu arada hani bunu söylemeye de bilirsin. Saygı duyuyorum ama hakikaten trollden mi geldin, dümenden mi geldin? Hakikaten böyle bir inancın mı var? Bak, bunlar tamamen for example konuşulan Evet, konular. evet. Lütfen bana orijinalini açıkla. Hiçbir şekilde trollden gelmedim. Yani zaten o bahsettiğiniz gibi ünlü olmak gibi bir şey için de gelmedim. Sadece spiritüalizmin düzgün yansıtılmadığını düşünüyorum tüm Türkiye'de. Yani gerek Yusuf Güney olsun, astral seyahatteki gizli kapaklı muhabbetlere tanık olan arkadaş. Sen Asya Saat de yapıyorsun, Evet, doğru mu? aha. Astral seyahatte yapmışlığım var. Yani sürekli yapılacak bir şey değil astral seyahat. Ekonomik Enerjiniz bir yerde sorunlardan dolayı mı yatıyor. yapıyorsunuz siz bu astral seyahati? Anlamadım ki ben ya. Astral seyahat gezmek için yapılacak bir şey değil. Orası bir eğitim yeri gibi bir şey. Çünkü orası enerjinin kendi boyutu. Orada yani burada bedenimizde olduğumuz için auramız kütlesellikle sınırlı. Ama orada direkt gümüş kordon dediğimiz bir şeyle bedenimize yine bağlı kalıp aurasal bedenimizde oluyoruz. Ve bu güç hegemonyası da yaratabilir senin üzerinde. Ama aynı zamanda kendi sınırlarını tam olarak tanıyabilirsin orada. Gümüş kordon dedin. İşte bu astral seyahatte. Oğlum o zaman gümüş kordonu alıp takıyor musunuz gerçekten? Yok, gümüş kordon dediğimiz şey aslında spiritüalizm insan anatomisiyle ve atomla çok eşdeğerlerler. Nasıl annemizden doğduğumuz zaman göbek bağıyla doğuyoruz. Gümüş kordon da aynı şekilde. Bedenimizden çıktığımız zaman gümüş kordon dediğimiz bir göbek bağıyla çıkıyoruz bedenimizden. Bu öyle uzayan, esneyen bir şey değil. Enerjinin ne kadar yüksekse, ne kadar kendini geliştirmişsen bedenen o kadar uzaklaşabiliyorsun. Ve korktuğunda veya kendi fikrince kötü bir şey yapmayı düşündüğünde seni bedene geri çeken şey de budur.
Astral seyahatte nerelere gittin? Dediğim gibi astral seyahat gezilecek bir yer değil. Ki zaten Yusuf Güney'in en büyük yalanları olduğu noktada burası. O büyük ihtimalle lucid dream'le karıştırıyor astral seyahati. Astral seyahatte görülecek bir şey yok. Çünkü bunu çok insani düşünüyoruz. Biz insani yaklaşıyoruz. Astral boyut bedeninizde olduğunuz bir yer değil. Gözlerinizle görmüyorsunuz orada. Yani kütlesel bir şey görmüyorsun. Duyduğun şeyleri kulaklarına duymuyorsun. Bunların hepsi aslında bir ışık hüzmesinden içine nüfuz ediyor. Çünkü hissetmek de doğru bir tabir olmaz burada. Çünkü hissetmek de yine insani bir şey. Psikolojik bir şey olabilir mi? Yani mesela insan oturduğunda ben mesela bazen kuruyorum. Şöyle olurum böyle olurum diye. Bu da mı astral seyahat yani sana göre? Hayır. Tabii ki de hayır. Astral seyahat yani bir kere çıktığınızda onu anlıyorsunuz ve oradaki farklı formlarla iletişime geçtiğinizde de yani zaten size yeri geliyor yardımcı oluyor bazıları. Bazıları yeri geliyor size karşı ters olabiliyor. Çünkü onlar da İslam'da cin diye geçiyordu yanlış bilmiyorsam. Bizde bedensizler olarak geçiyor ya da gri maskeliler diyenler var. Bu işin etimolojisine fazla takılmıyorum çünkü bize kitap bile yok. Etimoloji insanların söylediği şeyler tamamen. Gri maske cinler oluyor yani sizin tabirinizle. Yani bizim tabirimizde değil, değil mi? Böyle diyenler var. Nasıl ifrit diyenler var. Bu arada bizim gözümüzde ifrit, demon bunların hepsi aslında İslam'daki cinle birebir aynı şey. Daha önce Müslüman mıydın? Yani inandığın din ilk başta neydi? Müslümandım evet ama İslam'ı yani sadece sözde inanıyordum günümüzdeki çoğu kişi gibi yani. Arada bir cumalara giderdim. Ama bir şey biliyor musun diye sorarsan yok. Yani Hiç araştırdın mı İslam'ı? araştırmadım. Peki mesela Sadece hani okulda burnunun öğrendik ucunda yani. olan İslam'ı araştırmayı bırakıp bambaşka diyarlarda spiritüalizmi niye araştırdın? Çünkü İslamik tabiriyle musallat diyeyim. O tarz bir şeyle yüz yüze geldim. Ve öyle astral seyahat çıkmak zorunda kaldım ilk başta. Musallat. Evet yani musallat diyeyim. Çünkü Cin biz... musallatı yaşadın yani. Evet yani biz de işte direkt bedensizlerin bir tanesinin benimle bir sorunu varmış. Onun sorununu yaşadım. Şey olabilir mi ya seni bir spiritüalist cin mi musallat altına aldı? Yok hayır bizde de aynı şekilde yani. Bütün dinlerde bu aynıdır ki. Buna cin dersin başka bir şey dersin. Hepsi özgür iradesi olan her dine inanılabilen farklı farklı varlıklar bunlar. Bunların hiçbir dinde istisnası olmaz ki. Ondan musallat da desem cin de desem aynı şey. Yani önce Müslümandın. Evet önceden Müslümandım. İslam dinini terk edeli ne kadar süre oldu? Nereden baksak 6 yıl 7 yıl. 7 yıl önce İslam'ı terk edip direkt spiritüalizme mi giriş yaptın? Yok hayır. Yani önce astral seyahat'e ilk çıktığım zamanlarda anlamaya çalıştım. Önce rüya zannettim. Sonra burası nasıl bir yer oldum? Ne için buradayım? Yani sadece enerji hissediyorsun çünkü. Hiçbir şey görmüyorsun, duymuyorsun, algılayamıyorsun ama orada öğrenebileceğin şeyler de var. Oradaki enerjiyi hissettikçe yapabileceğin şeyleri kendi kendine fark ettiriyorsun. Ve ondan sonra gerçekten orada öğrendiğim şeyleri dünyada da yapabilmeye başlayınca bunları araştırmaya başladım. İşte bakıyorum bazı yerlerde kendi bedenimi hissediyorum aşağıda. Daha doğrusu sezinliyorum diyeyim çünkü yine hissetmek yanlış bir tabir olur. Araştırdım, astral seyahati öğrendim. Sonra da oradan tamamen spiritüalizme geçtim. Yani bir boşluk dönemim oldu İslam'dan çıktıktan sonra. Arada bir göz kırpıyorsun ha. Alışkanlık. Biz böyle göz kırpıyoruz. Nasıl uyuyorsun? Yani kış uykusuna yatıyorum. Yani yılanlar benim bildiğim gözü açık uyurlar çünkü. Yok o kadar değil. O tarafta biraz daha insani özelliklerim ön plana çıkıyor. Ahiret inancın var mı? Ahiret inancımız yok. Biz de öldüğümüz zaman nasıl bedenimiz toprağa karışıyorsa auramız da aynı şekilde evrene dağılıyor. Yani baktığın zaman atomlarımızın ölmediği gibi aura parçalarımız da ölmüyor. Ama başka canlara can veriyor. Bir de asla biz olamıyoruz. Bir hale gelemiyoruz. Başka canlılardan kastın çiçek böcek mi? Yani öyle de olabilir. Atıyorum ki bir çiçeği yiyen bir hayvanın içinde de olabilirim. O mineral olarak o hayvanın parçası da olabilirim. Reenkarne gibi bir şey mi yani? Yok hayır reenkarne gibi bir şey. Çünkü dediğim gibi imkansız demeyeyim. Çünkü yeterli zamanda her şey mümkün az önce dediğim gibi. Ama bütün o aura parçalarının, bütün o atomların bir araya gelmesi lazım ki ben tamamen reenkarne olayım bu halimle, bu zihnimle. Musallat dedin az evvel. Bir musallata uğradığından bahsettin. Bir cin tarafından çarpıldığını mı düşünüyorsun? Rahatsız edildim diyeyim yani daha ziyade. Uykularım kaçıyordu. Olmayan sesler duymaya başlamıştım. Sonuç olarak cin gördün mü? Gördüm ama görmek diyemeyiz buna işte. Yani dediğim gibi yine aynı konuya çıkıyor. Ama az önce de bahsettiğin şeyde işte onun başka dünyada olduğunu, Evet. başka bir şey olduğunu söylüyorsun. Seslerini duydum. Ne dediler sana? Onları şey yapamam. Bunu söyleyemiyoruz. Onu söyleyemiyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Efeleşeceğim birazcık burada. Hakikaten niye söyleyemiyorsun ya? Hayatımdaki çok önemli bir dönüm noktamla alakalı ve çok özel. Ondan o konuya kendi özel tercihim olarak girmiyorum.
Bu dünyadaki her şey, her iyilik ya da her kötülük karşılık alacak mı? Evet. Hiç kimse karşılığını görmeden ölmeyecek mi? Yok. Peki Beklediğimiz ya öldü şekilde diyelim. görmeyebiliriz ama mutlaka iyiliklerimiz ve kötülüklerimiz karşılığını alacak. Peki diyelim öldü. Sence ahiret olmalı değil mi yani? Mantıklı değil mi? Mesela ben bir kız çocuğuna tecavüz eden bir namussuzun mezarında bile rahat etmesini istemiyorum. Anlatabildim mi? Aynı Onun şekilde. mezarına bile tüküresim var. Öyle düşün. Şimdi o adamın ölüp normal bir ecelle hatta belki veya intihar etmeyle ölüp mezarda olması beni rahatlatmayacak. Benim inancıma göre o adamın ahirette ceza çekmesi gerek. Peki sen böyle bir suçu işlemiş birisinin normal ölümüyle karşı karşıya kalsan ne diyeceksin? Ahiret inancına sahip birisi olsam bile, yani cehennem gibi bir yerde bile böyle pisliğin barınmasını istemem ben. Yani onun Yani için cehennem bana göre çok güzel bir işkence merkezi. Onun için yok yani, direkt böylelerinin yok olması bence olabilecek en iyi şey direktman. Ki zaten insan, yani kendi açımdan bakacak olsam ahiretin olmasını isterim bu arada. Çünkü neden? İyi bir şekilde yaşayıp sonsuz bir hayattan bahsediyoruz. Bitmeyecek bir hayat. İçeriğini fazla bilmiyorum ama yani full güzellikler var cennette mantıken. Öyle bir yerde kim istemez? Ama işte olay zaten cennet cehennemin gerçekliğine gelene kadar benim kafamda direkt Tanrı'nın varlığı İslam'ı baltalıyor. İslam inancını. Onun için ben zaten İslam'a yönelemiyorum. Cennetin varlığına gelene kadar benim önümde çok fazla başka eksi var. Onlar Ama da yani bizi yoksa tabii ki de çok isterim cennetin olmasını, dediğim gibi cehennemin olmasını. masaya yatıracağız. Sen İslam'la alakalı merak ettiklerini soracağım bir program olacak inşallah. Umarım. Her şeyin tesadüf olduğunu, tesadüfen var olduğunu iddia ediyorsun. Bir atomun kendiliğinden var olması meselesini nasıl açıklayabilirsin? Akla mantığa yatacak şekilde. İki tane auranın çakışması. Ne? İki tane auranın çakışması. İki tane ışık hüzmesinin çakışması. Bu açıklama mı sadece? Bizim için evet. Nasıl var oldu o iki tane atom? Ha işte bu konuda da biz birazcık daha şeylere bağlıyoruz. Bizim için de zamansız bir boyut olduğu için astral boyut. Orası sonsuzdu. Orası başından beri vardı. Ve orada mutlaka o iki tane aura çakışıp oradaki atomu oluşturdu. Zaman yokken her şey mümkündür. Peki tüm bunlar nasıl oluştu? Tüm bunların işte astral boyut zamansız. Oluşma yok. Astral Dünya boyut ne kadar vardı, var zamandan olacak. beri var peki sence? Bir fikrim yok ama çok çok uzun zamandır, yani şöyle söyleyeyim. Eskiden bakmıştım ama şu anda hatırlayamıyorum ama baya uzun zaman, milyar yıllar. Evet, biraz seninle alakalı sorular sorayım. Tabii ki de. Ailen ne diyor bu haline, şekline, şemaline? Ailemle aramız gayet iyi. Sadece din konusunda konuşmamayı tercih ediyoruz. Çünkü benim için ve hayatımdaki herkes için önemli olan en büyük şey insanlık. Yani bir insanı asla dinine göre yargılamam. Çevremde benim hafız arkadaşım da var. Ve yani gerçekten çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Şimdi isim vermeyeyim, belki şey yapar ama. Onun haricinde Hristiyanı da var. Yani gerçekten çok renkli bir arkadaş grubum var. Ama bu renklerin hiçbirisi önemli değil. Çünkü neden? Hepsi iyi insanlar. İyi insanlar oldukları için arkadaşım zaten. Kılık, kıyafet, tarz, tırnaklar falan neden böyle? Pençe imajinasyonunu seviyorum. Çünkü Geb ve Umut'tan örnek vereceğim. Mısır mitolojisindeki gece ve gündüzdür. Onlar da yılan şeklinde tasvir edilir. Ve pençeleri olan yılanlardır. Bu yüzden ben de kollarım ve bacaklarım olduğu için doğal olarak yılan olduğum için pençem de olmalı. O taktığın şey nedir peki? Yıldız gibi olan. Ha, pentagram. Pentagram bu arada bu ülkede gerçekten en yanlış bilinen şey. Pentagramın satanizmle hiçbir alakası yok. Bakın direkt yüzüğümde de var pentagram, oradan göstereyim. Pentagram bu şekildeyken, yıldızın tepesi yukarıya bakıyorken en üstteki ruhtur. Diğer dört elementtir. Ateş, su, toprak, hava. Bunun hiçbir şeyi yoktur. Ya bu direkt spiritüalizmin simgesi. Satanizmle hiçbir alakası yoktur. Satanizmin simgesi nedir? Ters pentagramdır. Ruh aşağıya bakar ve Baphomet satanizmdeki şeytanlardan bir tanesiydi. Keçi kafalıdır o. Onun görseline benzer. Bu yüzden ters pentagram satanizmin simgesidir. Normal pentagram sadece ruh ve 4 elementtir ve bu da zaten spiritüalizmdir. Hava 50 derece, sen buraya montla geldin. Peki onun anlamı ne? İşte kendimi soğutuyorum enerjimle. Yok ya, tarz olarak hoşuma gidiyor sadece. Ondan giydim simsiyah. Dişlerde takılı olan şey ne? Piercing ve K hayvanım yılan olduğu için dilim kesik, gözlerimi içe kırpabiliyorum ama yani böyle daha görsellik olarak kendimi rahatsız ettirecek bir şey istedim ve bu piercingleri aldım. Ama bunun da şöyle bir sıkıntısı oldu. Herkes vampir dişi zannediyor. Yani yılan dişi takayım derken herkesin gözünde bir anda vampire çıkmıştı adım bir süre.
düzgün yaklaşıldığı sürece, yani dinden ziyade insan olarak yaklaşıldığı sürece her türlü soruya cevap veririm ben ve bu kim olursa olsun. O zaman bomba soru. İnsanlar senden korkuyorlar mı? Bu arada anlatmak istiyorum. Buraya stüdyomuza gelirken taksiyle gelecekti. 3 tane taksi çevirmiş, almamışlar. Bence tipinden dolayı. Olabilir, bir şey diyemem. Senden korkuyorlar mı dostum? İnsanlar dış görünüşüme bakarak, yani giyim tarzım biraz daha karanlık olduğu için ve gerek oynadığım projelerde böyle en son klibimde kan ağlayarak böyle kameraya dil attığım bir sahnem var. Onun için bu tarz şeyler oynadığımı görünce doğal olarak bir de tırnaklar da uzun tabii. Daha böyle yaratığımsı bir görüntüm var dışarıdan bakınca. Bir de vampir diş olarak görüyorlar dişleri de falan. Tabii ki de korkuyorlar. Ama bir kelime ettikten sonra hep şey duyuyorum. Ben dışarıdan seni böyle aşırı korkunç birisi olarak görüyordum ama konuştukça samimiyetini fark ettim. Zaten bu videoyu izleyenlerin de sonrasında benden korkacağını düşünmüyorum. Çünkü konuşmamın samimiyetimi anlamışlardır herhalde. Ben bu arada bir parantez söyleyeyim ya. Ben sen ve senin gibi dostlarla oturup konuştuğum zaman hep şey söylüyorum. Hani dış görünüş gerçekten çok başka bir şey. Yani ben de dışarıdan nasıl gözüküyorum bilmiyorum ama içindeki şeyi aslında kimse bilmiyor. Kimse kimsenin içindekini göremez ama tabii dış görünüş de önemli yani. İşte bu tamamen tarz meselesi. Benim tarzım böyle. Evet. Paramı böyle kazanıyorum arkadaşlar, kusura bakmayın. Çok da inanç meselesi için değil yani bu geyiklerin. Yok hayır, inançla hiçbir alakası yok ya. Ben sadece böyle olmayı seviyorum. Ve sevdiğim halimle para da kazanabiliyorsam ben niye değişeyim? İslam dininin sana gerçek bir din olduğunu tam anlamıyla kanıtlasak Müslüman olur musun? Tabii ki de olurum. Bak bunu gerçekten cani gönülden çok isterim. Canı gönülden söylüyorum. Benim kendi kafamda oturtamadığım, spiritüelin cevabını veremediğim bir konuyu eğer ki İslam cevaplıyorsa ben niye Müslüman olmayayım? Ben bağnaz bir insan değilim. Yani benim için bir şey artık bana yanlış gelmeye başlamışsa niye olmasın? Cani gönülden isterim. Aynen öyle. Zaten dediğim gibi nasıl İslam'dan çıkarken gözümü kırpmadan çıktıysam, çünkü gözümdeki bir yanlışı fark edip direkt ondan ötürü çıktıysam, spiritüalizmden de aynı şekilde. Bir yanlışı fark ettiğim anda, bir yanlışı kafamda oturttuğum anda o zaman benim gözümde spiritüalizm de bitmiştir. İkincisine gerek yok. Çünkü bir tane hatası olan mükemmel bir şey olamaz zaten. Mükemmel bir sistem olamaz. Peki bu konuyu konuşacağız ve işte bununla alakalı münazaralarımızın da olsun istiyorum. Sohbet, muhabbet döner diye düşünüyorum. Hem de inşallah belki ben ne kadar çok düzgün bir inanca sahip olmasam da yani inancımı tam anlamıyla yaşayamıyor olsam da en azından böyle sohbet ortamlarında dinleye ben de kendimi geliştiriyorum ve isterim senin de Müslüman olmanı. Hakikaten kalpten isterim, bunu söylemiş olayım. Peki özel bir gücün var mı diye sorsam ne dersin? Ateş içerim isterseniz. O ne demek ateş içerim? Çakmak var mı? Ofisin her tarafına çakmak vardır mutlaka. ızgara getirdi, ağzına ızgara atsın. Yok, Hürmüz'de olmaz. Çünkü o ateş değil. O ateş değil, onlar direkt maddenin 4. formu olarak geçiyor. Ya nasıl çeviriyor her şeyi? O ateş değil. Bana özgür bir ateş lazım. Ateş içmek nedir ben anlamadım. İnsanlar da merak ediyorlardır. Sakın denemeyin. Çakmak istedin, getirdik şimdi. Şov yapmam. Nasıl ya? Ne yapacaksın ya? Bize bir ateş içmek Direkt nedir? göstereyim çünkü bunu anlatamam. Ateşi Ağzım bunun yanmasın oğlum. içeceğim. İzleyebiliriz. Daha fazla açılmıyormuş. Tut bakayım uzun süre. Yapma kendine ha. Max bu kadar mı? Yani şu anda 5 saat boyunca böyle mi şey yapayım kameranın karşısında? Yani ben şunu merak ediyorum. Bunu ben de yaparım bu arada. Buyurun. Yani. Bıyığınız yanabilir bu arada, ona dikkat edin. Yanar bak. Şu an yapmıyorsun ama. Bak sen yaptığını göstereyim sana. Sen şunu yap. Oğlum biraz zorlasam ben de yapacağım yani. Tamam, başka bir şey göstereyim. Sen yakar mısın çakma? Yakarım. Hatta masanın üzerine koy, sen sabit bir yerde olsun ve kollarımı masadan kaldırıyorum. Ben şu şekilde masayı ağzımı da kapatıyorum. Tamam. Hala titriyor. Şu anda ama daha şu bak benim yaptığıma bak, bir de buna bak. Bak şimdi. Deneyebiliriz. Ben yakayım lütfen. Tamam, getir. Diyeceğim, yine söndü. Sen söndün. Üfledin ağzınıza diyeyim. Üflemedim. Tamam şaka yaptık. Aha. Sönüyor bak. İçiyorum sönüyor. İçiyorum sönüyor. Şey yatar gibi. Abi bana yanına çakmak getirin ya.
Al lan. Bıyığıma geldi ama bu sefer. Bak yanık var mı? Yapmışsın dayı. Tende yanık yok, bıyıkta var. Çünkü bu bıyığıma geldi. He, temin yanmıyor yani. Tende yok, aynen. Sen spiritüelist. Bıyığıma geldi. En spiritüelisti bende var. Evet dayı, devam edelim o zaman. Edelim abi. Ben anlamadım, bir şey yaptın ama. İçtim yine biraz. Ver tutayım zaten, ben şey yapayım. Ne Abi senin elindeyken kendimi ayarlayamıyorum. Masanın üzerine şey yapıyorum şurada. Bana öyle bir geliyor ki böyle. Aklımızı aldın. Yani bu mudur? Bu mu yani? Bu nedir lan? Kaç dakika içebilirsin bir ateşi? Hiç bilmiyorum, hiç denemedim. 1 dakika içerim herhalde. Ver abi, sen de bıyığıma tutuyorsun. Ben yakayım. Ben yaktım. Sen bıyığıma tutuyorsun abi. Sabit. Bak benim yapmam lazım. Ver. Sabit, ben sabit tutuyorum kanka. Yok abi ver. Bak bir kere bıyığımı yaktın çünkü artık. Bak daha sönmez oldu çakmak. Gaz boğazımı yaktı. Bak şuradan gaz yükseliyor ya sadece bak. Göstereyim bak, şurası var ya. Buradan sadece gaz girdi boğazıma. O sıvı şeklinde. Ne oldu senin spiritüelizme? Gaz içiyorum demedim ben hiçbir zaman. Ben ateş içiyorum dedim. Tamam şimdi gazın değişti ya, patlarsın. Evet, evde denemeyiniz. Ya burada jürimize bile yaptırtmıyorum. Jüri iyi diyorum, oğlum. pardon. Yaptırdık ya. Yapmamanı tavsiye ettim ama. Arkadaşlar böyle saçmalıkları sakın denemeyin. Hakikaten saçmalık ya. Herkes işte kendine göre bir şey tutmuş İşte gidiyor. yapılamayınca saçmalık. Ama bu riske girmeyin tabii ki de. Pişman mısın Neyden? bu hayatta olmaktan, yaşamaktan? Ben gayet mutluyum. Kendimim. Kendimi tanıyorum, kendimi biliyorum. Niye pişman olayım? Tamam, niye yükseliyorsun bize? Ya pişman olmamı gerektirecek bir sebep mi var? Yok ya, mesela bu tarzından, tavrından pişman oluyor musun? Yo. Yani? Ateş içiyorum biraderim. Zevkli. Tadı güzel. Tadı var mı gerçekten? Var. Olmaz olur mu? Zippo'nun farklı, normal çakmakların farklı. Yani sonuçta birisi benzinle, birisi gazla yanıyor. Ben Zippo seviyorum hocam. Bu arada gaz içiyor diyenlere dipnot çekiyorum. Arkadaşlar, gaz içmek değildir bu kesinlikle. Çünkü sen yanmış bir şey içiyorsun. O gazın hiçbir şeyi yok yani orada. Sen ateş içmekle gazı içmek apayrı şeyler. Buradan bunun dipnotuna geçmiş olayım. Ayin falan var mı sizde? Yok. Ayinler de yine aynı şekilde bir üst akıla yapılır. Bir tanrıya ya da atıyorum ki iblis saparlar iblise yapıyor. Ayin biz niye yapalım? Başka özel güçlerin var mı? Başka özel güçlerim, dilimi göstermiştim zaten videonun başında. Onun haricinde ateş de gösterdim. Gizem bunlar bir özel güç değil. Bunlar sadece meditasyon yolculuğumda öğrendiğim şeyler. Ya ben dediğim gibi üstün bir varlık değilim ki özel güçlerim olsun. Bu herkesin yapabileceği şeyler bunlar. Sadece kendilerini yeterince geliştirmeleri gerekiyor. Kendilerini öğrenmeleri gerekiyor. Enerjinde en fazla ne yapabilirsin şu ateşi oynatmak falan dışında? Her şeyi yapabilirsin. Çünkü yani bir sürü kinezi çeşidi var. Suyla ilgilenenler hidrokineziye yöneliyor. Havayla olanlar aerokineziye yöneliyor. Toprak terrakinezi, ateş phyrokinezi, ışık fotokinezi, ses sonokinezi. Bunların hepsini enerjinle odaklanarak kendi geliştirme yolculuğunda kendine renk katabilirsin bunlarla. Yani enerjini her şeye kullanabilirsin. Hiç psikolojik bir rahatsızlık yaşadın mı şu an? Hiçbir psikolojik rahatsızlığım yok. Hiç doktora gittin mi? Bir kere gittim bu arada. Ne dedi? Psikoloğa gittim. Buradan aileme selam olsun. Ben küçükken Ben 10 izlediğim için beni doktora götürdüler. Yani aslında Çok fazla Ben 10 izliyorum diye. aslında geleceği görmüşler. Evet, çok fazla Ben 10 izliyorum diye beni doktora götürmüşlerdi. Psikoloğa. Ve daha o zaman kaç? 7 yaşında falan. Gayet de normal yaşım yani. Sadece ailem birazcık fazla temkinli davranıp bu çocuk sürekli Ben 10 Buradan izliyor diye. ailene söylemek istiyorum. Tekrardan bunu bir denerseniz. Şaka yapıyorum bu arada. Yok hiç şey değil. Şeysin yani, eğlencelisin, neşelisin. Siz de aynı şekilde. Şen Gerçekten. şakraksın. Ben severim böyle muhabbetleri. Hani ben bir de böyle şey kafasındayım kanka. Hani muhabbet olsun, anladın mı? Aynen. Ama tabii ki de hani inançta mantıksızlık varsa mesela ben şeyimdir ya, durduk yere sen bana şimdi örnek veriyorum işte bu siyah değildir desen seninle savaşırım anladın mı? Ben bildiğim bir şey bu çünkü. Ama sen bilmediğin bir konuda bana bir şey söylediğinde heder geçerim, ne yapayım bilmiyorum yani. Abi önemli olan şey budur bence. Güzel muhabbet ederken
arada iki tarafında birbirine tatlı bilgi serpiştirmesi. Aynen öyle. Arada bir gaz içmesi. Aynen öyle. Gaz içip boğulması falan. Aynen. Valla ilginç bir programdı. Uzun bir süredir ben de bu tarz programlar yapmıyordum. Belki biliyorsundur. Yeraltını izliyorsundur. Eğlenceliydi, keyifliydi kanka. Ben de çok eğlendim. Gerçekten çok güzel bir programdı. O zaman Sunuculuğumuza sağlık. 3 evetle bir dahaki sezona. Heyecanla bekliyorum. Dostlar, kardeşimiz Utkan hani özünde iyi bir çocuk. Ben hani kendisiyle öncesinde de muhabbet ettim. Oturduk Kadıköy'de falan. Hatta yanımıza birileri geldi, muhabbet sohbet çevirdik falan. Hani özünde iyi bir arkadaş. Hala bu arada kötü olduğunu iddia ettiğimden söylemiyorum bunu. Ama hani böyle işte dış görünüşle, tarzla, işte insanların yaptıklarıyla böyle yargılamak çok da doğru değil. Hani bir kişi küfür ediyor diye kötü bir insan olmaz. Bir kişi siyah giyiniyor diye kötü bir insan olmaz. Ya da çok güzel gözüküyor diye iyi bir insan olmaz. İşte bu biraz ön yargıyla alakalı. Toplumumuzda bu var ne yazık ki. Umarım senin gibi gençleri hakikaten böyle kazanmak daha mühim olan mevzu. Yani yaşın daha 22. İşte hayatın başındasın. Ben senin yaşındayken mesela çalışıyordum. O yüzden kanalı. Hatta ben 20 yaşında kurdum. Düşünüyorum şöyle hani işte 20 yaşımda ben seninle aynı şeyleri düşünmüyordum ama bak geleceğe dair insanların düşünceleri olduğunda bir şeyler oluyor. Mesela ben 22. Oğlum niye göz kırpıyorsun lan? Tik oluyor arada. 22 yaşında bugünleri hesaplıyordum. Anladın mı? Sen de umarım bu tarz hesapların olur. Hani inşallah sen de bir gün daha farklı konumlarda olursun. İşte hem oyunculuk kariyerinde hem Umarım. müzik kariyerinde. Gerçekten. İsteriz bunu. Hepimiz. En güzel yerde görmek istiyorum ya herkesi gerçekten. Yani kendi potansiyellerinin en zirvede yaşasın insanlar. Kendilerini ziyan etmesinler. Tamam bana uzatma. Var mı bir isteğin? Canının sağlığı abi. Senin var mı bir isteğin? Aynen canının sağlığı. Allah'a Sağ emanet olasın. olun. Güç Güç senin olsun abi. Buradan Star Wars'a gönderme de yapayım. Dostum sefa geldin, hoş geldin. İyi ki varsın. Umarım güzel günler görürüz birlikte. Umarım daha farklı yerlerde, daha farklı düşüncelerle karşı karşıya kalırız. Umarım seninle de bir Müslümanlık yolculuğu yaşarız. Bak bunu gerçekten kalben isterim. Çünkü inandığım din bana o kadar çok huzur veriyor ki bu huzuru senin de almanı, yaşamanı isterim. Seninki sana belki huzur veriyor. Bilemem yani. Tekrardan sefa geldin, hoş geldin. Tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle dostlar. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek, buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.